Biz Grande Blue Beach diye bir yere geldik. Saat 9:25. Burası 9:30'da açılıyormuş. 9:30'da açılan beach bana biraz garip gelse de bekliyoruz usulca. Şu an kahvemi içiyorum. Gülme karşıda, gülme. Ve güneş kremimi yeniliyorum. Demin kahve almaya giderken sordu. Sence ne kadar verilir? Dedim ki normalde 3,5 euro kahve. Burada 5 olsun. Ondan sonra gitti geldi. Burada da 3,5 euroymuş. Şemsiye 2 şezlongda 20 euro. Çardaklar var kenarları kapalı. Onlara da 50 euro dediler. Bizim kaldığımız otelde otelin sahibi Dimitri bize şemsiye verdi. Biz dün o şemsiyeyle Agati Beach'te öğlene kadar yüzdük. İşletme yok. Şu anki yer işletme çok güzel. Ben çok beğendim burayı. Biraz da açıkçası işletmeyi ben arıyorum galiba ya. Sen aramıyor musun kocacığım? Bedava verirlerse ararım. Bedava vermeyince aramıyor musun? Ne işin var burada? Benim yüzümden. Kahveni içiyordun demin. Özellikle dün beni çok şaşırttı. Şu su çok işe yarıyor. Dün sadece tuzumuzu akıtmak amacıyla bir yıkandık. Üstüne ben bunu sıktım ve saçımı yumuşacık yaptı. Tuzumdan da arındığım için bir daha da duşa girme, saçımı şampuanlama isteğim ortadan kalktı. Yani öyle bir isteğim olmadı. Gayet memnunum. Bir süre sonra bana önce denize girip sonra da gidip bir daha ıslanıp, kuruyup, temizlenip bir daha gidip duş almak bana işkence geliyor bir süre sonra. Hemen değil de böyle artık tatilin 6. 7. gününden sonra. Ben niye şu an Rodos'tayım onu anlatmadım. Bunca ada içerisinde Rodos'ta olmamın bir sebebi buradan Türkiye'ye geçecek olmam ve geri uçakta vakit kaybetmek istemiyordum. Yani buradan feribotla Fethiye'ye geçeceğim. İkinci sebebi neden Rodos? Uzun kalacaktık 7 gün ve 7 gün uzun olduğu için sıkılmayacağımız bir ada olması gerekiyordu. O da Türkiye'ye geçiş için en büyük ada Rodos. O yüzden burada karar kıldım. Şöyle kahvaltısı olsun istedik biz otelin. Ama kahvaltıda sadece jambon, peynir, tereyağı, marmelat ve kahve vardı. Bir de meyve suyu vardı dün. Biz jambon yemediğimiz, bir de yumurta vardı. Biz jambon yemiyoruz. Ben yumurta da yemiyorum. Bu sefer bana kalıyor tereyağı, marmelat ve peynir, ekmek bu kadar. Bu da yani beni açıkçası tatmin etmedi. Yani orada kahvaltı yapmama kararı aldık. Çok bir beklentim yok kahvaltıdan. Peynir, zeytin, domates, salatalık ve ekmek bana yeter ama yani domates, salatalık da yok. Bu biraz garip yani. Zaten yurt dışında kahvaltılar konusunda çok bir beklentimiz yok bizim ama
Olayı mantıklıydı yani. Bir tost makinesi, işte granola, bir yoğurt. Evet, öyle şey posterlerde olduğu gibi bir kahvaltı bekliyorduk açıkçası. Bir granola, bir işte birkaç kuru meyve alabileceğimiz bir şey. Ama o da yoktu. Ama yani zaten yurt dışında bir tatil bekliyorsanız Türkiye'dekiyle aynı yemekleri beklememeniz gerekiyor. Yani ben mesela yemek konusunda yurt dışında Türkiye'de olduğum kadar rahat olamıyorum. Sen? Yani kahvaltı vesaire. Bir de yemekler kısıtlı ya. Yani insanlar zaten bizim yediğimiz yemekleri görünce şaşırıyorlar. Yani benim eski kursumdaki hocam işte yemeklerle alakalı konuştuğumuzda adam eski tekniker, fabrikalarda çalışmış ve fabrikalarda çok fazla Türk işçi olduğu için Türklerin yemekleri hakkında çok fazla uğraş gerektirdiğini ve maliyetli olduğunu düşünüyordu yediklerimiz konusunda. Genel olarak Ama buraya gelince deniz ürünleri bayağı yedik. evet. Ben yemiyordum mesela falan. Başladı yani sonradan. Evet, dün biz deniz ürünleri yemeye çalışıyoruz. En azından birazcık damak zevkimiz bu konuda gelişsin istediğimiz için ben istiyorum yani. Ama dün ben ne yedim? Karidesli makarna. Karidesli makarna yedim ve karidesli makarnanın bir noktadan sonra baydı beni. Kalamar yedik. Kalamarı zaten severdim. Kalamar çok güzel. Ama kalamarı kızartmak gerekiyor. Biz bir kere Almanya'da bir Yunan restoranında karışık tabak almıştık. Deniz ürünleri tabağı ben almıştım. Ve kalamarı ızgarada yapmışlar. Lastik gibiydi. Çok kötüydü. Kızarması gerekiyor onun galiba. Kızarınca güzel oluyor. Lindos'ta restoranlara rezervasyon yapmak gerekiyor. Biz dün bir yeri aradık. Hani deniz görüyordu orası. Teras. Terasta yer yoktu ve sıra vardı. Sıra beklemek istemedik. Aynı gün içerisinde rezervasyon almadıklarını söylediler. Sırayı da beklemedik. Başka bir yere ama öğlen rezervasyon yapmıştık gitmeden önce. Gayet de memnun kaldık gittiğimiz yerden. İsmi neydi? Dionysos mu? Dionysos? Dionysos. İsmi Dionysos. Buralara bir yerlere görüntüler eklerim muhtemelen yemeklerden. Orası da güzeldi yine terasta ama deniz manzarası yoktu. Deniz manzarası yok ama evler orada hep beyaz olduğu için ev manzarası bile güzeldi. Çatı manzaralı, güzel duruyordu. Sabah ilk geldiğimizde pek kimse yoktu. Denizin dibinde hemen bir yerde oturduk şezlonga. Ama şu an o kadar da mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Çocuklar dibimizde oyun oynuyor sürekli. Şurada ağaçların altında insanlar gölgede daha rahat yatıyorlarmış Han'ın söylediğine göre. Ben henüz geçmedim o tarafa ama. Oralardan bir zaman gelirler. aynen. Oralardan şezlong almak gerekiyormuş. Denize girdiğinizde gel git yapsanız daha iyi olurmuş. Öyle söylüyor. Ama ben yine de denize yakın olmayı da sevdim. Ama şu an gelen çok fazla çocuklar var. Birazcık baş şişiriyorlar. Kafamız şişti. Bir de burada denize girdik de hemen deniz yapıyor. Derinleşiyor, o yüzden kıyıda durmak zorundalar. Yüzme bilmeyen çok kıyıda birikti insanlar.
Herkese merhaba. Bugün çarşamba değil mi kocam? Evet, bugün çarşamba. Bu sabah biz ilk başta Anthony Quinn koyuna gittik ama orası aşırı kalabalıktı. Yani küçücük bir alanda insanlarla dip dibe olmak zorundasın. Koy güzel olabilir ama tüm gün o şekilde dip dibe oturmak bize çok uymuyor. Oranın videolarını size gösteririm. Anthony Quinn'de sorduğumuzda 2 şezlong bir şemsiye 30 euroydu. Neydi? Traghenau koyundayız. Yazarım ben bir yerlere. Burası koy değil. Burası bir sahil. Bayağı açık bir alan ve aşırı rüzgar var ama yine de kişisel bir alanımız var. En azından rahat edebiliyoruz. Sadece rüzgar çok fazla. Deniz güzeldi. Buranın denizi de derin ve yerler taşlık. Sevmeyenler tercih etmesin. Taş değil, çakıl dedi hayatım. Taş değil mi bu? Çakıl. Benim için taş. Taş deyince kafalar başka yerlere gidiyor. Yok. Bu taş, yerler taş. Yani ayakkabıyla. Ayak kesen taşlardan değil. Ayak kesmiyor evet ama ayakkabıyla gelmeniz gerekiyor bence. Bir de deniz derin. Birkaç adımdan sonra derinleşiyor hemen. Yani bizim için bu istediğimiz bir şey. Biz bunu seviyoruz hemen derinleşmesini. Ama sevmeyenler tabii ki burayı tercih etmesin. İyi ki burayı biliyormuşuz. Biliyormuş. Kocam bey biliyormuş. Tamam, sen araştırdın herhalde. Ben sadece bazen bakıyorum. Tanır mısın? Hayır. Dedim ki kaydet beğendiklerini, kaydet. Allah Allah. Gerek Sen yok, niye gerek yok, kaydetmiyorsun? gerek yok. Her gün bir gün öncesinden nereye gideceğimizi kararlaştırmak zorundayız. Sen kararlaştırıyor musun gün? Yani söyler misin? Ben kararlaştırmıyorum. Yemek yeri seçiyor musun? Yok, yemek yeri de Sen ne seçmiyorum. yapıyorsun hayatım? Biz dün bir restorana gittik. Hellas Taverna isminde. Bizim otele çok yakın. Güzeldi. Yani şöyle güzeldi. Bizim damak tadımıza uygun şeyler seçtik biz tabii orada. Salata, Yunan salatası diye geçiyor. İşte peynirli, normal Akdeniz salatası. Salatası Közlenmiş patlıcan salatası gibiydi. Meze. Ondan sonra ben bir tavuk şiş aldım. Yediğim en iyi tavuk şiş değildi tabii ki ama yani yine de güzeldi, kötü değildi. İşte bölüştük biz bununla. Bir de patates kızartması aldık ve bu şekilde
Özellikle salata beni çok mutlu etti. Herhalde buraya geldiğimden beri yemediğim için bu ara çok salata yiyordum. Uzak. Aşkım merkez diye bir şey var. Yani bu liman bölgesinde kalıyorlarsa Tamam orası merkez işte. Merkez yani. Sonuç olarak şey yani. Merkez niye merkez olmasın? Bu işte bir merkezi var yani sonuçta adanın. Çarşısı. Arkangelos'ta da çarşı var da Lindos'ta. Herkese merhaba. Şu an biz Rodos Kalesi'ndeyiz. Size en son sahil kenarında bırakmıştım. Ama bugün çok sıcak ve burayı gezmeye karar verdik o yüzden. İyi ki de öyle yapmışız çünkü hem esiyor hem işte gölgelikler falan var. Daha iyi oldu. Bunu da aradan çıkarmış olacağız. Burayı çok sevdim ben. Tatlı bir yer. Yeşillik ve tarih bir arada. Yanlışlıkla top %50 dondurmacının önünden. Ya top 100'deki bir dondurmacının önünden geçtik diyor Taha ama yani neyin top 100'ü falan belli değil. Yo bayağı bir ödül almış. Güzeldi bence de güzeldi. Magnolia'sı güzel. AOC dondurmasına benziyor. Aoçe dondurması tadı almadım Çikolatalı asla fındıklı ama dondurması var. asla öyle bir tat almadım. Vallahi benziyor be. Problem o. İşte benim ağzım biraz gelişmiş. Bak. Yani Teşekkür Aoçe dondurmasına hiç benzemiyordu. Güzel değildi diyemem. Aoçe dondurmasına benzemiyordu. Neyse. Bence çok güzeldi ya. Güzel olabilir ama yani benzettiğin şeyle Yunanistan alakası yok. top 100'e girmiştir. Biz Rodos'ta yediklerimizi çekmeyi başaramamışız ki Taha her yediğini içtiğini çeker, beni yemek yerken çeker. Buna rağmen nasıl başardık bilmiyorum. Burada anlatmak istiyorum. Burada mezeler çok doyurucuydu. Salatayı çok beğenmedik. İçinde krokan vardı. Ve yediğim en iyi ızgara tavuktu. Gerçekten çok iyiydi.